İmam Gazali, Kalplerin Keşfi, Mükeşafetül Kulûb. Allah'ı unutmak, fasıklık ve münafıklık. Kadının biri Hasan-ı Basri'ye rahmetullahi aleyh gelir ve şöyle der: "Benim genç bir kızım vardı, vefat etti. Onu rüyamda görmeyi çok istiyorum. Kızımı rüyada görmeme yardımcı olacak bir şeyleri bana öğretmen için sana geldim." Kadına kızını görmesini sağlayacak bir şeyler öğretti ve kadın da kızını rüyasında gördü. Kızının üzerinde katrandan bir elbise, boynunda bukağı, ayaklarında pranga vardı. Durumu Hasan-ı Basri'ye rahmetullahi aleyh haber verdi. O da bu duruma üzüldü. Aradan zaman geçti. Bu sefer Hasan-ı Basri kızı rüyasında cennette gördü. Başında bir taç vardı ve şöyle dedi: "Ey Hasan, beni tanıdın mı? Ben sana gelerek şöyle şöyle ricada bulunan kadının kızıyım." Hasan-ı Basri, "Seni bu duruma getiren nedir?" diye sordu. Kız şu cevabı verdi: "Adamın biri bizim mezarlığın yanından geçerken Hazreti Peygamber'e bir defa salatu selam getirdi. Biz 550 kişi mezarlarımızda azap görmekteydik. Bunun üzerine şu adamın getirdiği salatu selam hürmetine bu kabirdekilerden azabı kaldırın" denildi. Kıssadan alınacak hisse: güzel ahlak sahibi bir kişinin mezarlıktan geçerken Resul-i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem getirmiş olduğu bir salavat sayesinde bunca günahkar affedilirse, acaba 50 sene boyunca devamlı salatu selam getiren kişinin kıyamet günü onun şefaatine erişememesi düşünülebilir mi? Cenab-ı Hak şöyle buyurur: "Allah'ı unutanlar gibi olmayın." Haşr Suresi 19. Yani Allah'ın emirlerini terk eden, bu emirlerin tam tersini yapan ve günahlara dalarak dünyalık lezzetlerden zevk almaya çalışan ve dünyayı gönüllerine yerleştiren şu münafıklar gibi olmayın denilmek istenmektedir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordular: "Mümin ve münafık kimdir?" Buyurdu ki, "Müminin bütün işi gücü namaz ve oruç gibi ibadetlerdir. Münafığın bütün tasası yiyip içmekten ibarettir." Yani hayvanlar gibi ibadet ve namazdan uzaktırlar. Mümin sadaka ve istiğfarla meşguldür. Münafığın meşguliyeti ise hırs ve uzun emeldir. Mümin Allah'tan başka herkesten ümidini keser, münafık ise Allah'tan başka herkese umut bağlar. Mümin dinini değil malını feda eder. Münafık ise malı yerine dinini feda eder. Mümin Allah'tan başka kimseden çekinmez. Münafık ise Allah'tan başka herkesten korkar. Mümin kötülükten sakınıp iyi amel işler, yine de gözyaşı döker. Münafık ise kötülük ve günah işler, buna rağmen güler. Mümin yalnızlıktan ve tek başına kalmaktan hoşlanır, münafık daima halkın arasına girmekten ve kalabalıktan hoşlanır. Mümin ıslah edicidir, fesattan kaçınır. Münafık yıkıcıdır ama emeksiz ürün peşinde koşar. Mümin dininin emri doğrultusunda emreder, yasaklar. Münafık baş olma uğruna emreder, yasaklar koyar. Hatta bu uğurda iyiliği yasaklar ve kötülüğü emreder. Tıpkı şu ayeti kerimede buyurulduğu gibi: "Münafık erkekler ve münafık kadınlar sizden değil birbirlerindendir. Onlar kötülüğü emreder, iyilikten alıkoyar ve cimrilik ederler. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. Çünkü münafıklar fasıkların kendileridir." Allah erkek münafıklara da, kadın münafıklara da, kafirlere de içinde ebedi kalacakları cehennem ateşini vaat etti. O onlara yeter. Allah
onlara lanet etmiştir. Onlar için devamlı bir azap vardır. Tevbe suresi 67-68. Yine Yüce Allah şöyle buyurur: Elbette Allah, münafıkları ve kafirleri bir araya getirecektir. Nisa suresi 140. Yani küfür ve nifak üzere öldükleri takdirde cehennemde bir araya getirileceklerdir. Burada münafıklar kafirlerden önce zikredilmiştir ve ikisinin de varacakları yerin cehennem olduğu bildirilmiştir. Çünkü münafıklar kafirlerden daha şerli ve tehlikelidirler.